Evet arkadaşlar, yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir aylık uzun bir Yunan gezisinden sonra nihayet yeni bir şehre vardık. Chongqing benim Çin'de en çok gitmek istediğim, gelmek istediğim şehirlerden birisiydi. Çünkü Chongqing Çin'de en karakteristik şehir. Niye diyeceksiniz? Şöyle bir bakın. Şu anda 1. kattayız. Birinci kattayız. Ne olmuş diyeceksiniz. Chongqing zamanda görelilik ve mekanda görecelilik kavramının vücut bulmuş hali. Yani öyle bir şehir. Şimdi hep beraber gidelim bakın. Hazır mısınız? Şuna bakın şimdi. Evet, 1. kattan girdik. Şu anda tam 20. kattayız. Yani 1. katta sandığımız yerde 20. kattaymışız aslında. Böyle bir garip bir yer. Ve şehrin sadece bu kısmında değil, şehrin tüm kısımları böyle. Yani 1. kattan giriyorsunuz, 15. kattan çıkıyorsunuz. Bazen 20. kattan girip 3. kattan çıkabilirsiniz. Yani neye göre, kime göre arkadaşlar? Neye göre, kime göre? Şimdi nehre geçeceğiz. Arkadaşlar, Chongqing'de bir yerden bir yere gitmek için apartmanları kullanmamız gerekiyor. Nasıl mı? Şöyle göstereyim. Şurası karşı taraf. Şimdi biz bu tarafa geçmeye çalışacağız. Şu karşı tarafa. Hadi gidelim hep beraber. Karşı apartmana geçip onun asansöründen kullanmamız gerekiyor. Şimdi buradan asansöre bineceğiz. Ve nehir kıyısına ineceğiz tam olarak. Mesela burada direkt yazıyor zaten. Riverside Road. Yani sadece kullanan ben değilim. Herkes bu güzergahı kullanıyor. Yani Chongqing'de apartmanlar adeta bir yol. Evet, karşı tarafa vardık. Yani Chongqing'de arkadaşlar bir yerden bir yere gitmek için aynı taktiği kullanmanız gerekiyor. Apartmanları yol olarak kullanmanız gerekiyor. Şimdi gidip gezelim nehir kıyısına. Evet, demin 22. katta asansöre binip 1. kattan indik ya, nehir kenarından çıkmıştık yola. Şimdi de apartmanları aşağıdan izlemek için, yani mantığını anlamak için buraya geldik. Arkadaşlar, Chongqing şehri dağlardan ve kayalardan oluşuyor. O yüzden binaların, apartmanlarının şekil şemali oldukça farklı. Yani 22. kattan giriyorsunuz, giriş katı. 1. kattan çıkıyorsunuz, orası da giriş katı. Şimdi de göstereyim size aşağıda nasıl gözüküyor apartmanlar.
Şu anda Honyadong sokak marketindeyiz. Evet, Chongqing'in en sembolik ve en turistik yerlerinden bir tanesi. Yani Chongqing'e geliyorsanız ilk uğrayacağınız yerlerden birisi de burasıdır. Burada işte Chongqing'in yerel lezzetlerini tadabilirsiniz ama fiyatlar Chongqing'in diğer yerlerine göre biraz daha pahalı, turistik olduğu için. Evet arkadaşlar, bu da balık. İnsanlar ayağını sokuyor. Öyle balıklarda ölü derileri yiyor. 有嘛？你有嘛嘛？对对对，把个把鱼俩，哎呀，真是呀。 Şimdi köprüye çıkmaya çalışıyoruz. Köprüye çıkmak için de yine apartmanlarda yol olarak kullanmamız gerekiyor. Honyadong, Jialing Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Manzarası da o yüzden harika. 2021 yılında Chongqing'e gelseydik arkadaşlar, arkamda gördüğünüz bu nehirde su bulamayacaktık. Yani nehrin suyu tamamen kurumuştu. Hemen hemen insanlar bu nehir havzasında rahat rahat yürüyebiliyordu. Şehirde 14.000 köprü var ve dünyanın en çok köprü bulunan şehri. Yangtze ve Jialing nehirlerinin üstünde arkamda gördüğünüz köprü gibi 48 büyük köprü var. Uzun uğraşlardan sonra sonunda köprü üstüne yol bulabildik. Chongqing'i tanımıyorsanız arkadaşlar, burada rahat rahat gezmeniz ve navigasyonu rahatla kullanmanız hemen hemen imkansız. Çünkü navigasyon bile zorlanıyor bu şehirde. Evet, şu anda Chongqing'in Shibati adlanan bölgesindeyiz. Shibati kelime anlamı olarak 18 merdiven demek. Burası Chongqing'in ilk merkezlerinden birisi. Çin-Japon Savaşı'nda Chongqing şehri büyük göç almadan önce buranın nüfusu çok fazla değilmiş. Neredeyse Chongqing'in genel nüfusu 300 bin civarındaymış. Burayı seçmelerinin sebebi arkadaşlar, burası kayalık bölge olduğu için Japon uçakları burayı bombaladığı zaman burada arkada gördüğünüz şu kayalıkların içerisinde sığınaklar ve barınaklar yapmışlar şu kayaları kazarak ve burası savaştan sonra da insanların sıkça yaşadığı bir bölge haline gelmiş. Şu anda şehrin merkezi konumunda. Sığınaklardan bir tanesi. İçeride çekim yasak olduğu için, zaten karanlık da olduğu için içeriği çekemeyeceğim. Söyledim ya, zaten relyefinden dolayı Chongqing'in her tarafı merdivenler, apartmanlar. Yani apartmanlar da yol olarak kullanılıyor. O yüzden burada yük taşımacılığı da oldukça eziyetli oluyor. Yani Chongqing'in mahallelerinde, mahalle girişlerinde böyle yük taşıyan çalışanları, işçileri görebilirsiniz. Yükünüz varsa ve zorlanıyorsanız belli bir ücret karşılığında yükünüzü o işçilere taşıtabilirsiniz. Evet, Chongqing'de bu demir sesini duyuyorsanız şekerci geliyor demektir. Bu dayı da şeker satıyor. Şu anda bir mağaranın içinden geçiyoruz. Burası da Fransızların yaptığı sığınaklardan bir tanesi. Şehir bombalandığı zaman, yani Japonya'nın işgaline uğradığı zaman burada sığınaklar yapılmış ve yabancı güçler de kendilerini bu sığınaklarda muhafaza etmişler.
Yani zaten videonun başında da söylemiştim. Chongqing hep böyle gelmeyi hayal ettiğim, sürekli gelmek istediğim şeylerden bir tanesi. Şimdi o gelmek istediğim sokaklarda, yürümek istediğim sokaklarda yürümek bana çok büyük bir zevk veriyor. Çok kalabalık, her tarafı çok kalabalık. Biraz da hava kapalı olduğu için biraz da bir kasvet var şehirde ama yani ben severim böyle. Şu ara mahalleler çok tarz değil mi arkadaşlar? İnsan kendini böyle 1930'lu yıllarda hissediyor. Yani çok garip bir, ilginç bir tarihi havası var. Bu gördüğünüz şekerden yapılan ejderha. Böyle şekerden garip garip silüetler yapıyorlar. Mesela fiyatları da 300 yuan, 350 yuan civarında değişiyor. Yani 1000 TL civarında. Yani garip, biraz zor olduğu için yapımı da zor. Burada böyle bir not düşülmüş. 2020 19 Ağustos'ta bir sel felaketi olmuş ve su buraya kadar çıkmış. Şimdi size göstereceğim neresi. Şu alt kısımlar suyun altında kalmış yani o zamanlar. Burası Longmengha bölgesi. Chongqing'in eski tarihi bölgelerinden bir tanesi. Chongqing de diğer Şanghay, Pekin, Tianjin gibi büyük şehirler gibi yani. Yabancı güçlerin yönetimi altında olduğu dönemlerde burası yabancı güçlerin merkezi üssü olarak kullanılıyordu. Yani bu devletlerin birçoğunun burada konsoloslukları, büyükelçilikleri bulunuyordu. Şimdi de eski tarihi sokak olarak turistlerin geldiği bir bölge. Chongqing'in tam ortasından Yangtze Nehri akıyor ve bir de onun birkaç kolu var. Böyle olunca da Chongqing Çin'de en çok köprünün bulunduğu Çin şehri. Yani hangi tarafa bakarsanız bakın köprü var. Dağlık relyefi ve bolca nehrin bulunmasından dolayı dünyada ve Çin'de en çok köprü bulunan şehir de Chongqing şehridir. Bu şehirde ne az ne çok 10.000'den fazla köprü var arkadaşlar. Hatta 12.000 olduğu da söyleniyor.
apartmanlarının yapılış şekli böyle. Kayanın içine apartman yapıyorlar. Apartman değil de bina. Vallahi bir aydır gezdiğim için sürekli Çin yemekleri yiyordum. Sonunda büyük şehire geldik ve büyük şehirde biraz daha bizim yemek kültürümüze uygun, ağız tadımıza uygun yemekleri yiyebildim burada. Bu arada şunu söyleyeyim, Chongqing büyük şehir olmasına rağmen fiyatlar oldukça makul, oldukça uygun. Şu anda şehrin merkezindeyiz. Şehrin merkezinde manzarası en güzel olan restoranlardan birinde yemek yedik. Fiyatlar anlaşılsın diye söylüyorum. Hemen hemen fiyatlar, mesela 4-5 çeşit yemek sipariş verdik 2 kişiye. Fiyatlar neredeyse 700-750 lira tuttu. Dediğim gibi manzarası oldukça güzel, lokasyon oldukça güzel. Yani fiyatlar bayağı makul. Chongqing'e gelirseniz hem otel fiyatları hem de yemek fiyatları çok ucuz. 夜景就是好看。 Yangtze Nehri'nin üstünde bulunan köprülerle gece bayağı kalabalık oluyor. İnsanlar, turistler yemek yedikten sonra buraya gelerek köprünün üstünde yürüyüş yapıyor. Chongqing'in manzarasını izliyor. Zaten kalabalıktan da anlamışsınızdır. Evet, şimdi Honya mağarasına geldik. Zaten Honyadong denen alışveriş merkezinin önüne geldik. Gece görüntüsü böyle ışıl ışıl. Yani harika bir görüntüsü var. Ama Chongqing kalabalık bir şehir olduğu için akşamları iş çıkış saatlerinde bayağı trafik oluyor. Zaten görüyorsunuz. Şimdi teleferiğe geldik. Bu teleferiğin yapımına 1986 yılında başlanmış ve yapımı 1987 yılında tamamlanmıştır. Yapımına ne az ne çok 14,5 milyon yuan harcanmış. Yani günümüz parasıyla söylersek 16 milyon dolar civarında para harcanmış. Uzunluğu 1166 metre. Hızı saniyede 6 metre. Yani çok da hızlı diyemeyiz ama gece görüntüsü güzel olabiliyor. Ama beklediğim gibi olmadı açıkçası. Hem ulaşım olarak kullanılıyor hem de turistlerin sıkça uğradığı noktalardan bir tanesi. Turistseniz tek kişilik bilet 20 yuan civarında. Teleferikteki yolculuk 3,5 dakika sürüyor. Chongqing'in bu bölgesi Şanghay'ın Dong bölgesiyle çok benziyor. Hemen hemen aynı. Yine Yangtze Nehri'nin etrafında bulunuyor modern finans bölgesi. Burada binalar kayanın üzerinde yapıldığı için, dağlık bölgede yapıldığı için binalar daha yüksek gözüküyor ve daha panoramik bir yapısı var.
Şanghay'da bir arkadaşım vardı, Chongqing'di. Bana şey dedi ya, hani Chongqing'e dönmek istiyorum. Burası çok sıkıcı geliyor bana, Şanghay'a. Dedim ya Chongqing'de ne var arkadaş? Dünyanın en modern şehrindesin. Yani Chongqing'e gidip ne yapacaksınız? Ya dedi ki sen Chongqing'i görmedin, o yüzden bilmiyorsun. Chongqing'e gidince anlayacaksın Chongqing'in Şanghay'dan daha modern olduğunu diye bir şey söyledi. Ben de bir yerlerimde güldüm yani, dedim ya ne konuşuyorsun? Yani kendi memleketin diye övüyorsun. Ama buraya geldikten sonra gerçekten anladım ki Chongqing çok daha modern bir şehir. Çin'de gördüğüm, yani merkez kısmı olarak Çin'de gördüğüm en modern şehir Chongqing. Gerçekten çok modern. Şanghay'da mesela bir tane merkezi bölge gibi duruyor. Pudong bölgesi, finans bölgesi. Ama burada her tarafta böyle mesela arkası Hong Kong havası var. Karşı taraftan buraya bakınca mesela bir Şanghay havası var. Yani her tarafta böyle gökdelenler, köprüler ve aşırı köprü var bu arada ve her köprünün altından bir metro yolu geçiyor. Yani farklı bir havası var. Ama mesela dışarı çıkınca da bir eski hava hissediyorsun. Yani şehir eskimiş. Muhtemelen nemden dolayı binalar çok eski duruyor şehrin dışında. Nereye gidersem gideyim bir şehre benzetmeye çalışıyorum. Şehrin kısmı, yani dışarı kısımları da Taipei'ye çok benziyor. Taipei. Yani özet olarak böyle. Ve bir de çok kalabalık Chongqing. Yani özellikle bilmiyorum şehrin merkezi olduğu için mi böyle. Hani bugün biraz daha dışarı çıkınca da o havayı hissettik. Şehrin her tarafında bir kalabalık hissedebiliyoruz. Size metronun içinin dışarısını gösterecektim ama hiçbir şey gözükmüyor. Şanghay ile Chongqing'in en büyük farklarından biri de şu. Chongqing gece geç saatlere kadar, neredeyse 12'ye 1'e kadar sokaklar kalabalık oluyor ve her tarafta sokak yemekleri bulabilirsiniz ama Şanghay sanki biraz daha böyle bu konularda kuralcı. 9 oldu mu 10 oldu mu hemen hemen biraz daha hayat temposu düşüyor ve sokakta böyle bu kadar meyve, işte sokak satıcısı bulamazsınız. Mesela buralarda, köprülerde her tarafta sokak satıcıları bulabilirsiniz. Burası da galiba sanat merkezi. Öyle bir şey olması lazım. Buna benzer bir bina Şanghay'da da var ama bu daha güzel duruyor bence.就住这附近，明天说不定还过来吃。全年都在这里卖。玫瑰酱自己搅拌一下。好的，我给你2个小号。一个就够，不用2个。不好，谢谢。谢谢。不好了。拜拜。Ben normalde çok yemekler konusunda çok seçiciyim. Yani her şeyi yemem ama tatlılar konusunda her şeyi yerim yani. Her tatlıyı yerim. Şimdi Çin'de böyle bir tatlı var. İsmi de binfen. Buz tozu. Normalde bunu bir bitkiden yapıyorlar. İşte bir şeyler karıştırıyorlar da böyle bir jel halini alıyor böyle. İçine pekmez atıyorlar. Sonra yer fıstığı ve birkaç tane tatlandırıcı atıyorlar ama mükemmel tadı. Ben normalde Çin tatlılarını da sevmem ama bu tatlı Çin'de favorim. Evet arkadaşlar, şimdi Chongqing ile ilgili önemli bilgileri aktarayım size. Yüz ölçümü 82.000 km². Neredeyse Azerbaycan veya Avusturya büyüklüğünde. 33 milyon nüfusuyla dünyanın ve Çin'in en kalabalık şehri unvanına sahip. 1997 yılında her yıl Çin'de düzenlenen kongrede alınan kararla Sichuan eyaletinden ayrılarak direkt Çin merkezi hükümeti tarafından yönetilen şehir unvanını kazanıyor. Zaten diğer videolarımı da izlediyseniz Chongqing ile beraber Pekin, Şanghay ve Tianjin'in de direkt Çin merkezi hükümeti tarafından yönetilen Çin şehirleri olduğunu da biliyorsunuzdur. Sichuan havzasının finans merkezi konumunda. Aynı zamanda sanayi şehridir arkadaşlar. GDP'si yani gayri safi yurt içi milli hasılada Çin'in 4. en
en büyük şehri. GDP'si 3 trilyon RMB, yani dolarla söylersek 430-440 milyar dolar civarındadır. Alım gücü ise 760 milyar dolara tekabül ediyor. Dünyada en çok motosikletin üretildiği şehir. Araba üretiminde ise Çin'in en büyük 3. şehri. Çin'in 4 büyük araba üreticisinden biri olan Changan şirketinin merkezi de Chongqing'de bulunuyor. Burası da şehrin merkezi. Tam merkezi meydanı. Ankara'nın Kızılay gibi.